Bildiğin her şeyi unut. Çünkü bildiklerin her şeyi sana unutturmak içindi. Asıl olanı hatırlama diyeydi. Çünkü bildiğini sandıkların koca bir yanılsamadan ibaret. Sadece bunu bilmeni istedikleri için yaratıldılar. Bilmeni istemedikleri gerçek içinse gözlerine koca bir perde örtüldü. Karanlık bir maskeyle sarmalandın. Sana öğretilenler mutlak doğrular olmadı hiçbir zaman. Doğduğunda hayatı bundan ibaret sandın. Senden öncekiler de öyle sandı. Ondan öncekiler de. Gördüğümüz normlar bunlardı çünkü. Sen bunu gerçek diye algıladın. Çünkü hepsi olması gereken bu diye dayatıldı. Aklına sürgün edildin. Akıllarımıza hapsedildik. Üstelik şimdiye ait değil bu tutsaklık. Binlerce yıldır süregelen bir kanıksanış. Koca bir aldanış. Alışkanlıklarımıza alıştırıldık. Onlardan asla kopartılmamak üzere. Korkularımızın, kaygılarımızın kontrol ettiği, strese dayalı yapay nefesler yarattılar bizlere. Çıkar yol bulamayan, debelendikçe batan, çırpındıkça yalnızlaşan, çaresiz birer varlığa dönüştürüldük. Her şeyin provası bitti. Başlıyor. Bundan önce yaşananlar bir testti, ısıtmaydı, alıştırmaydı. İnsan ırkını istedikleri kıvama getirmek üzereler. Son bir aşama daha kaldı. Yardım et bize. Aklına kanma sakın. Her şey özünün derinliklerinde. Bilincine açılan bu nehirde. Çünkü asıl olan gerçek bildiklerinde değil, bilmediklerinde saklı. Ben bir dünya gördüm. Senin de gördüğün bir dünya. Sadece henüz hatırlamıyorsun. Her şeyi sıfırdan, yeniden inşa edeceğiz. Bu bir ütopya değil asla. Umut dolu bir kehanet. Çünkü ben bu dünyayı gerçekten gördüm. Sen de anımsayacaksın. Senden dilediğim tek şey küçük bir bavul, o kadar. Eskiye dair yanımıza alacağımız şey ufak kırıntılardan ibaret. Çünkü çıkacağımız yolculuk ve varacağımız yer daha önce insanoğlunun hiç deneyimlemediği bir yer olacak. Ama insan soyunun hep hatırladığı bir yer. Aklımıza tutsak olduğumuz bu 5 duyulu 3. yoğunluk dünyası içinde sistemi eylemeye, oyalamaya çalışıp kendimizi ve ailelerimizi düzenin zorunlu kıldığı parametrelerde tutmaya gayret ediyoruz. Tek başımıza tüm sistemden kendimizi soyutlayıp medeniyet diye dayatılan bu sahte düzenin dışına çıkmaya cesaret edemiyoruz. Çünkü ilk adımı atacak olan kişi biri değil, biziz. Bizler bizi takip edeceğiz. Sadece bizler bizi kurtarabiliriz. Bir kişi ya da bir lider değil asla. Sonrasına rehberler kalacak sadece. Bu düzenden birimiz değil, hepimiz çıktığında gerçek mutluluğa ulaşacağız. Ya hepimiz ya da hiçbirimiz. Aşmamız gereken en büyük zorluk bu işte. Bu da etrafımızdaki herkesin hazır olduğunu hissettiğimizde olacak. Hazır olduğunu biliyorum. Her zaman hazırdın. Sadece aklın reddediyor şimdilik. Hatırla. Çünkü vakti geldi. Bu sözsel bir başlangıç olmayacak hiçbir zaman. Yüksek titreşimli bir içgüdü, telepati olacak. Yoğun bir dürtüyle harekete geçilince birbirimize bağlı o görünmez ipliklerimiz başkalarını da sürükleyecek ardından.
Ve o başkası da diğerini çekip kurtaracak. Ve diğeri de herkesi çekip çıkartacak. Şimdilik gözlerim tamamen kapalı numarasıyla sistemin kendilerini kullanmasına müsaade ediyormuş gibi yapan ve düzeni kendi çıkarları için kullanmaya çalışan kalabalıklar beklemeye devam ediyorlar. Biliyorum. Diğerlerini bekliyorlar. Biliyorum. O vaktin gelmesini bekliyorlar. Biliyorum. Seni bekliyorum. Biliyorum. Herkesin aynı kulübe üye olup da gündüzleri sistemin onlara dayattığı işlerine devam edip tek bir bakışla birbirlerinin aynı bütüne ait olduklarını anlamaları gibi. Etrafımda o bütüne ait insanları görebiliyorum. Artık eskiden olduğundan çok daha fazlasını hem de. Buluşan her gözde aynı sessiz diyalog fısıldaşıyor. Farkındayım. Ben de. Aynı radyo kanalını dinlemek gibi zamanı geldiğinde önce milyonlar, sonra milyarlarca insan aynı frekansa senkronize olduğunda uykusundan uyanan bir kaplana dönüşecek insanoğlu. İşte o zaman farkında olup da sisteme şimdilik tahammül edenlerin hepsi aktive olacak. İşte o zaman birleşik insanlık düzeni için ilk adımlar atılmaya başlanacak. Ve bu ilk adım tahmin edebileceğinden de erken bir zamanda gerçekleşecek. Bu okudukların, duydukların, bilgilerin değil, hislerin yansıması. Bir iç döküş, bilinç akışı. Sebebini bilmediğim ama yine de yazdığım bazı satırların anlamını çoğu zaman kanıtlayamayacağım. Ama sen tüm bunları anlamlandırıyor olacaksın. Senden sonrakilerde. Basit bir aktarıcıyım sadece. Hiçbir şeyin uzmanı değilim. Uzman, entelektüel, aydın. Bunların hepsi de akla tutsak olmuş sınıflandırmalar. Birisini bu sıfatlarla tanımladığında aklın seni ötekileştirip karşıdakini daha iyi bilen, anlayan, kavrayan kişi olarak algılatır ve o kişiyi yüce kılıp senin ona ulaşamayacağını düşündürten üst bir rütbe sağlar. Akıl yasan seni onun karşısında acizleştirir. Seni kendi başına araştırmayan, sorgulamayan bir tembellik şuuruna sokar. Bizleri bilenler ve bilmeye gerek duymayanlar olarak ikiye bölüyorlar. Bilgiye hakim olduğunu düşünüp kendisini yüce gören, kibir dolu insanlar yarattılar. Onlara inananlar farkında bile olmadılar. Gerçek bilgiye ulaşanın kibre değil, merhamete dönüşeceğini. Bu yüzden kibri değil, merhameti takip et hep. Düzen, birbirimizi zeka değerleriyle sınıflandıran, sistemin verdiği rütbelerle kimin akıllı, kimin akılsız olduğunu algılatan koca bir illüzyondan ibaret. Üstelik aynı sistem, saklı gerçekler hakkında konuşanları da kendi yarattığı karalama yöntemiyle yaftalayıp aşağılayarak farkında olanları itibarsızlaştırmaya, bastırmaya çalışıyor. Aslında bastırmaya çalıştığı şey bilincimizin aklın önüne geçmemesi. İnsan soyunu kurnazca manipüle ederek yarattıkları kısıtlı bilgi çemberi içinde tutmaya çalışıyorlar. Binlerce yıldır yaptıkları gibi. Ben hiçbir sıfata ait değilim. Ben bilincim sadece. Aktarıyorum. Hepsi bu. Kime mi aktarıyorum? Sana. Çünkü sen de aktarıyorsun. Henüz bilmiyorsun. Dediğim gibi benim görevim bu. Görevim, görevini sana devretmek. Ve sen de başkasına devredeceksin. Çünkü bunu yapmayı kendin isteyeceksin. Hazır mısın?
Kaybolmuşluk. İnsanoğlunun üstüne yapıştırılan bu iğrenç his. Geleceğin belirsizlikleri bizleri hep karamsar tuttu. Amaçları da bu zaten. Şimdiye sarılmamızı engellemek. Sundukları sahte geleceğin sahte umutlarıyla beklentiler yaratmak. Alışkanlıklarımıza bağımlı hale getirdiler bizleri. Şimdi hepimize yeni alışkanlıklar yaratacaklar. Bizleri korkuyla kontrol ediyorlar. Nesillerdir yaptıkları gibi. Sadece para tanrısına muhtaç bırakmadılar hepimizi. En zayıf noktamızdan da vurdular. En büyük korkumuzdan. Can güvenliği endişesi. Zaaflarımız üzerinden saldıracaklar. Ailelerimizin, çocuklarımızın sağlığı ve güvenlikleriyle ilgili kaygılar köpürtülecek. Ardı arkası kesilmeyen kaoslarla bizleri yeteri kadar bezdirip istedikleri kıvama getirdiklerinde bilerek ve isteyerek huzura kavuşacağımızı, mutlu olacağımızı sanarak teslim olacağız. Bu bir aldatmaca. Sakın kanma. Üstelik bunu daha adil bir dünyaya, daha çevreci bir düzene varma kisvesi altında gerçekleştirecekler. Bir kişinin kendini kurtarması asla yeterli olmayacak. Unutma, ya hepimiz gerçek mutluluğa ulaşacağız ya da hiçbirimiz. İnsanın sefaletten kurtulmasının tek bir yolu var. Azınlığın değil, herkesin gözlerini açması. Çünkü en büyük tehlike, farkında olan azınlığın diğerleri tarafından birer düşmana dönüştürülecek olması. Bizi mutsuz edip korku içinde yaşamamızı isteyenlerle bize yardım edip kurtarmak isteyenler aynı aklın tasarımı. Asırlardır efendilerin köleleri olmadık sadece. Cellatlarımız da kahramanlarımız oldu aynı zamanda. Şimdi adım adım kurmak istedikleri son imparatorlukta yeni alışkanlıkları hazırlıyorlar bizi. Binlerce yıldır yarattıkları her şey şimdiye, şu ana varabilmek içindi. Karanlık çağın kapıları çoktan aralandı. Zihinlerimizi kendi küçük yaşamlarımızın mücadeleleriyle meşgul ettiler hep. İnsanı birlik duygusundan kopartıp ben merkezci, nefret dolu bireylere dönüştürdüler. Hasetlik tohumları ekildi aramıza. Bizi birbirimize karşı kışkırttılar, böldüler, parçalara ayırdılar. Aydınlanma çağı adı altında insanı ten rengine, saç dokusuna, göz şekline ve doğduğu coğrafyaya göre sınıflandırmaya varacak bir plan başlattılar. Sonra da izimleri yaratıp insanların akıllarına hürriyet denilen sahte umut aşılarını enjekte ettiler. Herkes tek bir soya, tek bir köke bağlıyken bizleri yarattıkları sınıflara ayırdılar. Krallıklarla işleri bittiğinde ulus devletleri yarattılar. İnsanlara liderlerini hür iradeleriyle seçtirdiklerini düşündürdüler. Yükselen yıldızları ya oyun dışı bıraktılar ya da suikastlarla yok ettiler. Ulusları birbirlerine karşı kışkırtıp savaşlar çıkarttılar. İnsanlara ölmek için yapay amaçlar verip vahşet ve şiddeti köpürttüler. Her şey rekabet etmek ve taraf olmak arzusunu taze tutmak içindi. Tüm sistem bunun üzerine kurulu. Tüm düzen insanları birbirine düşman etmek üzerine kurulu. Bilgilere at gözlükleriyle sadece tek bir perspektiften bakan eğitim anlayışıyla bizleri o akıl yasaları içinde tuttular. Bilmemizi istedikleri kadarını gösterdiler hep. Her şey kasıtlı dayatılan, kısıtlı bilgiler havuzundan ibaret. Gözlerimizi açıp gerçekleri görmemizi hiçbir zaman istemediler. Çünkü bir kez kurtuldu mu insan prangalarından,
Artık onu daha fazla korkutamayacaklarını biliyorlardı. Bu yüzden korkma. Beslendikleri tek şey bu çünkü. Korku. Tehlikeli sularda karanlık bilinmeze doğru yol alan, pusulasını kaybetmiş bir geminin içindeyiz. Doğru ya da yanlış yok. Çünkü her şeyin algı yaratmaktan ibaret olduğunu biliyorlar. Gerçeğin durduğu en gizli yer hep gözümüzün önündeydi. Her şey apaçık ortadaydı. Bu yüzden inanmamızın zor olacağını biliyorlardı. Zor ama imkansız değil. Nesillerimizi bekleyen en büyük tehlike, sorgulamayı unutup onlara sunulan sanal cennetlerin içinde vasıfsızlaştırılmak. Hiçbir şey yapmak istemeyecekler. Çünkü hayatı onlara gösterilenlerden ibaret zannedecekler. Köklerinden, ait hissettikleri her şeyden kopartılacaklar. Yalnızlaştırılmış koca bir nesil, biyolojik insanın sonu. Ait olduğumuz tek şey özümüz. Tutunmamız gereken tek gerçek, içimizdeki o cevherde saklı. Onu da kaybedersek, her şeyi kaybederiz. Ucu sonu olmayan sonsuz kumsaldaki ufacık bir kum tanesinden ibaretiz. İnsan ırkının var olduğu bu yeryüzü zamanının hepsi de tek bir kum tanesi kadar sadece. Yaşadığımız tüm anlar o tanenin içi kadar. Hepsi bu. Geçmişimize dair henüz algılayamadığımız, bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Nereden geldiğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bedenlerimizi manipüle edip bizleri eski soyumuzdan arındırarak daha ilkel bir ırka dönüştürüldüğümüzden asla haberimiz olmadı. Çünkü her şey saklandı insandan. Çünkü her şey asla tahmin edemeyeceğimiz kadar öncesine varan kozmik bir davanın uzantıları. Her şey amansız bir kavganın, bitmeyen bir savaşın kolları. Her şey vaat edilmiş sözlerin tüm kainatla imtihanı. Unutma. Gözlerini açmak için önce aklını mahrum bırakmalısın. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki özde saklı.